Selamlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün abi muazzam bir video içeriğiyle tekrardan karşınızdayım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz oyuncuların hepsi Türkiye'de bir başarı elde etmiş bir oyuncu. TR1 Dairot var, Sylvanas'ı var, Selena'sı var. Hatta Selena'lar TR2 ve TR3. Bir yandan Javid'i var, her şey var abi. Az sonra ekranda göreceğiz. Şimdi global mücadelemiz başlasın. Türkiye'nin o yedi Silvana, Türkiye'nin o altı Louis, Türkiye'nin o bir Dairot, Türkiye'nin o iki Serra, Türkiye'nin o 9 Argus, Türkiye'nin o 5 Grup, Türkiye'nin o 7 Paquito, Türkiye'nin o 10 Javid, Türkiye'nin o 3 Serena, Türkiye'nin o 6 Natalya. Aynı takımda Fete, Orabanli'nin kapışması başlasın. Evet, karşılaşmamız başladı. Dünyanın değil, Türkiye'nin en iyi oyuncuları kendi şampiyonlarında Türkiye'de başarı elde etmiş oyuncular şu anda koridorda yerlerini alıyor. Üst koridorda Paquito ile beraber Argus eşleşmesi göreceğiz. Argus'la beraber Selena şu anda bir yandan üstte bekliyor. Lyo'yu orta koridora geldi. Bir yandan da Grok büyümeye devam ediyor. Natalya alt koridorda. Dairot'la beraber Sylvana şu anda koridorlarını bitirmeye gitmektense yardım etmeyi tercih etti Sylvana burada Dairot'a. Ormanlarını darlamaya gidiyor ama şu anda hala AFK'ları var. Oyuna umarım erken sürede bağlanırlar. Bir durduralım oyunu. Oyunu bir durduralım. Oyuna bir durdurma gerçekleştirelim. Evet, durdurmadan sonra Selena tekrardan oyuna bağlandı. Şu anda base'de Argus'ları var. Burada mavisini darlamaya camda. Grok geldi oraya. Lavatışı geldi. Burada çalmayı başlamadı. Grok'un canı çok az. Dairot'tan çok iyi bir hasar çıktı. Ve burada ilk skoru mavi taraf almayı başarıyor. Dairot'a skor salmaları çok kötü oldu. Bir yandan da Akdeniz'den alacakları görüşü yok etmeye çalışıyorlar. Erkan'da bir anda ormanlara dönüyor. TR10 Javid Selena'dan bir sersemletmeye gelmeye çalıştı ama burada sersemletmeyi başaramadı. Bir yanda TR2 Selena, bir tarafta da TR3 Selena. Bu arada Grok çok fazla hasar yiyor. Burada üstüne doğru güzel hasarlar bırakmayı başardılar. Argus'un da tekrardan oyuna bağlandığını görüyoruz. Birazcık seviye olarak geri kaldı. Fazla şansı bulunmayabilir. Argus'un Paquito karşısında direkt kesemiyor. Argus'un şu anda başı dertte oluyor. Burada direkt güzel hasarla verdi. Geri doğru çıkmaya çalışıyor. Burada uzaklaşmayı başaran Argus var ama orta koridor hareketlilik var. Üstüne doğru oynamaya çalışacak. Burada Serena'da bir deneme geldi ama arka tarafta Sylvana'nın canı azalıyor derken yukarıki koridorda skor yanısı geldi. Argus'un düşeceği belliydi. Ama Dairot şu anda Serena'nın peşinde. Serena'dan çok iyi bir alev atışı geldi ama buradaki skoru Dairot almayı başardığını görüyoruz ama arada yine yakalayacaklarını yakaladılar. Ve burada çalıya gitmeye çalışan Dairot'u direkt düşürmeye çalışıyor ve skorda tekrar eşitlik var. Arkadaşlar tek başıma sunduğum için birazcık zor oluyor. Bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın mutlaka. Bu serinin devamı gelecek. Gerçekten çok güzel eşleşme olacak derken bu arada Velet'in canı azken Paquito da kule altını zorlamaya devam diyor. Grok şu anda üstüne doğru oynamaya devam edecek. Burada üstüne dönmeye çalışırken Velet'i şu anda base attırmıyor ama Javid'le beraber şu anda kırmızı taraf kaplumbağayı almaya başardı. Zorlamaya devam ediyorlar. Argus'un oyuna geç bağlanması bayağı sıkıntı oldu. Şu anda dar alanda Lyo'yu iyi işler çıkartabilir. Erkan postuna yakınlaşmaya çalıştı. Grok burada çok fazla gidiyor. Selena'dan sersemletme geldi. Birbirlerine vurmaya devam derken Dairot'tan burada hamle geldi ama istediğini yapamadı. Dar alanda şu anda Paquito göre Selena'dan sersemletme geldi. Aynı şekilde diğer Selena'dan da geliyor ama Javid buradan skorları toplamaya çalışıyor. Lyo'dan çok iyi hasar. Burada kaçmaya çalışan Paquito'yu durdurmayı başardı ve skorda tekrar çıkar. Selena'dan çok iyi sersemletme geldi. Burada Grok direkt düşürmeyi ve düşürmeyi de başardı. Oyun çok hareketli. Durdurak bilmiyor. Burada kesebilir. Arion'un başı dertli. Arka tarafta skor almayı başaran bir Natalya var ama yanıt hızlı geldi. Mavi taraf dakika 3'te öne geçmeyi başardığını görüyoruz. Çok hareketli. Oyun gerçekten aşırı hareketli. Her koridordan her an skor alınabiliyor derken yukarı koridor şu anda atom tutmayı başardı. Buradan da Argus'un ultisini kullandığını görüyoruz. Türkiye'nin kendi kahramanlarındaki en iyi oyuncularından 10 oyuncuyu topladık. Takımları dağıttık. Şu anda da burada skorun 5 şut. Alt koridora Sylvana'yı yakalamayı başardılar. Uğur'da ultisiyle beraber çok iyi bir çıkış gerçekleşiyor Sylvana. Grok'tan kafa geldi. Buradan çıkabilirse onun için çok iyi olabilir. Erkan da geldi şu anda kule altında. Bir yandan da Serena'dan sersemletme geliyor. Kule altında tutmayı başaramadı ama burada skoru kazandırıp skordaki eşitliği yakalattılar. Alt kuleleri acaba düştük mü? Burada tutmayı başardı. Grok hala hasarı meydan derken dar alanla Dairot giriyor burada 3 kişi.
kesmeyi başardılar. Skorda bu sefer kırmızı taraf öne geçti. Dakika 4'teyiz. Dakika 4 skor durumu 5-6 idi ama orta koridorda Selena'yı tekrardan düşürmeyi başardılar ve skor durumu burada 7'ye 5 oluyor. Hızlı oynuyorlar, her iki tarafta alt koridorda düşürmeyi başardılar ama Javit gibi bir etkenleri var. Javit oyunun ilerleyen zamanlarında düşebilir. Selena alt koridora geldi burada. Birazcık da olsa Silvana'yı dürtmeyi başarıp direkt geri çıktığını görüyoruz. Her tarafa baktığımızda burada sanki mavi tarafın late oyunda birazcık daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz ama alt koridora fay çıkacak. Burada Tırtıl Samo'yu tutmayı başardılar. Bir yandan da Dairot'u sersemletiyor. Dairot'un canı Silvana oraya üçse beraber girdi. Burada Çiğra'ya güzel hasar çıkıyor. Bir yandan sillemesini bastı. Burada hasarlarını çok güzel aktardığını gördük. Arion önünü kapattı. Bir yandan da Grox Powerful'dan harika bir duvar geliyor ve 10. skorunu aldılar. Skor durumu 10'a 5 oldu. Şu anda kırmızı taraf çok önde ama Argus'un oyuna geç bağlanması büyük sorunu oldu. Bakalım ikinci karşılaşmada bunu düzeltebilecekler mi? Bir yandan da Kaplumbağa'yı almaya çalışıyor. Louis'den bir ulti kullanımı geldi ama birazcık geç kaldılar. Orada Kaplumbağa hemen aldıklarını görüyoruz. Bu arada Pietra'nın başı dertli olabilir. Grok pozisyona çok yakın. Alacak gibi. Burada bir kafayla beraber burada kırmızıyı çalmayı başardı. Bir de üstü uzaklaşıyor. Harika oyun gerçekleşti. Bir yandan da sersemletme geldiğini görüyoruz. Burada bir şey yapamadılar ama yine de hasarlarını aktarmaya devam ediyor. Selena'da harika bir sersemletme burada tutmayı başardılar. Yine Dairot'un düştüğünü görüyoruz. Selena'nın sersemletmesinin kurbanı oluyor. Arka tarafa Pakito'da yardım geldi ama Argus hala yukarı koridora ittirmeye devam ediyor. Selena'lar birbirlerine sersemletmelerini göndermeye devam ediyor. Bu durum gerçekten her iki taraf için de avantaj. Oyunu zarlıyorlar ve birbirlerinin sersemletmelerini aynı diyebiliriz. Kule altına erken 61 gidi. Alev atışıyla beraber fırlatıyor. Arion kule altında tek başına kaldı. Burada kesebilecekler mi diye düşünürken kesemezler. Şu anda orta koridorları savunmaya devam ederken Tırtıl Samo'yu tekrardan tutmayı başardıklarını görüyoruz. Her koridordan bir baskı var. Ve burada Natalya'dan da skor geldi. Bir skor daha kazanmayı başarıyorlar. Şu anda Pietra ile beraber karşılıklı olarak Pakito birbirlerine hasarlarını verdi. Her yerden zorlamaya devam ediyorlar. Bakalım bu karşılaşmanın kazananı kim olacak? Oyun birazcık yavaşladığını söyleyebiliriz. Atom 6'nın oyuna geç bağlanması orada bayağı sıkıntı oldu tabii ki. Gro'a o ormanda gezme avantajını verdiler. Bu arada Grok beni tutmayı başardı. Burada bir kafa gerçekleşebilir. Arka tarafta Argus çok güzel koruyor. Burada Grok kafasını attı ama Pietra üstüne doğru oynayabilir derken infazıyla beraber bir skor kazandırtıyor ve 6. skorunu aldırtıyor. Burada orta kulelerini düşürdüler ama burada Arion'u çok iyi yakalıyorlar. Kaçmasına imkan tanımadılar ve 7. skor geliyor. Ne kadar da önde olsalar skor olarak gol farkı da gerçekten bayağı açılmış durumda. Bakalım mavi taraf bunu avantajlarına çevirebilecek mi? İki oyuncularının düştüğünü gördük. Her yerden zorlamaya devam ediyor. Burada Pakito'yu sıkıştırmış durumdalar ama Selena'nın burada bir sersemletme tutulması ya da Silvana ulti atması lazım. Burada Silvana'yı tehlikelerini tutturamadı. Her yerden zorlamaya devam ediyorlar ve Erkan 61 tekrardan Kaplumbağa'ya başlangıcını yaptı. Pakito'dan gerçekten harika hasar. Atom 6'nın canını direkt %10'a kadar düşürdüğünü görüyoruz. Ama yavaş yavaş tanklaşacaklar. Atom 6'dan burada iyi bir ulti kullanımı göremedik. Millet kaçmaya çalışıyor. Burada kafasını kullanıyor. Derken Danger'dan harika bir yumruk buna düşürmeyi başardı. Kule altına Erkan 61 giriyor. Silvana düşürmeyi başardı. Tıltıl Sama birazcık geç kaldı ama burada iyi işler çıkartabilir. Aralarına doğru girmeye çalışıyor. Burada istedikleri gibi olmadı. Arka taraftan Anatalya'nın da geldiğini görüyoruz. Burada Pietra'yı tuttu. Takım arkadaşları kurtarabilir derken Grox Power bu üstüne doğru gelirken burada Selena Stun'ın yine tutuyor. Kule altına kaçmaya çalışıyor. Louis dar alanda iyi işler çıkarabilecek mi derken Louis'i de düşürüyorlar. Yavaş yavaş limitörlerine doğru ilerleyecekler. Bir yandan da base'lerini atmayı da ihmal etmiyorlar tabii ki. Bu hasarını verdi. Benet geri doğru çıkmayı başardığını görüyoruz. Selena'dan harika bir stun. Burada Silvana'yı tekrardan tutmayı başarıyor ve burada Silvana'yı da düşürdüler. Şimdi de ormanlarını almaya devam edecekler. Skor durumu 16'ya 7. Pakito'yu yukarıda iki oyuncu tutmayı başardı. Kestiler ama Selena ile beraber Natalya'dan yanıt geçimi Tırtıl Sama şu anda hasarını vermeye devam ediyor. Dar alanda çok güzel hasarlar geldiğini görüyoruz. Chiara'nın canı az. Burada Selena'dan bir sersemletme geldi ama burada tutmadığını görüyoruz. Pakito düştü. Karşılığında da Argus almayı başarıyor kırmızı taraf. Skorda çok büyük üstünlükleri var ama Gold'daki üstünlükleri stabil olarak 5K olmaya devam ediyor. Mavi taraf birazcık daha açılmaya başladı ve Lord var. Lord savaşı gerçekten fazlasıyla önemli. Lord Savaşı fazlasıyla önemli. Bu Lord Savaşı'nı dikkatli yapmaları lazım. Eğer mavi taraf alırsa hala şanslarının olduğunu söylemek gerekiyor. Selena'dan çok iyi bir sersemletme geldi. Burutmayı başardı. Natalya içeri doğru girdi ama alev atışını atan Arion buradaki rakip Selena'yı kazandırtan hamleyi yaptırdı. Alt koridorda iki oyuncuları var şu anda. Natalya bir yandan da görüşlerini vermeye devam ediyor tabii ki oyuncuların. Tırtıl Samo da bir yandan beklerken şu anda ultisini kullandı. Arka tarafa doğru gidecek Dairot zorlamaya devam ediyorlar. Ama burada Louis'in ultisinin boşa gittiğini görüyoruz.
Seninle sersemletme geldi. Burada Silvan'a gitmeye başlıyor. Grok da bir yandan kafasıyla destekledi. Ama çok fazla hasar yerken Pietra'dan harika bir ulti geliyor. Burada Grok Powerful'u düşürdüler. Şu anda tankların olmaması çok büyük bir avantaj olabilir. Orta koridora şu anda Pietra'dan büyük bir hata geliyor. Burada sıkıştırmayı başardılar. Direkt düşürdüler. Senin'den da bir yandan da sersemletme geldi. Ve burada Chiira'nın düşmesini bekledik oysa ki Chiira buradan düşmemeyi başardı. Yandan zorlamayı devam ediyor. Serena da bir yandan da sersemletmelerini göndermeyi ihmal etmiyor tabii ki. Millet de bu arada güzel sersemletmeler gönderiyor. Ama bakalım bunun sonucu ne olacak? Arka tarafta Leo ultisini kullandı şu anda. Şu anda görüşünü alıyordur. Burada Erkan 61 kaptırırsa Lord'u bayağı sıkıntı olur. Grox Powerful yardımı geldi. Silvan'a yakın dar alana girdi burada. Kesmeyi başarıyor. Silvan'a içlerine doğru girdi. Bakalım Lord'u kim aldı? Lord'u burada paketi almayı başardı. Üstlerinde kalmaya devam ediyor. Silvan'a buradan çıkabilecek mi? Çıkmayı başaramayacak gibi duruyor. Burada düşürü başardılar Silvan'ı. Burada Silvan'ı düşürdüler. Silvan'ın düşmesi gerçekten onun için kötü oldu. Bir yandan da şu anda Dairot'u zorlamaya devam ediyor. Dairot'tan bu arada harika hasar. Gro'u birebir de kesmeyi başardı. İş yerine kaldı. Paketi zorlamaya devam ediyor. Burada güzel hasar geldi ve Danger şu anda düşürdü. Çok kötü oldu bu durum. Bu durum gerçekten onlar adına çok kötü oldu. Şu anda Arion'u kesmesi lazım buradaki durumda. Atom altının kesemezse Lord'la beraber oyunu bitirebilirler. Çok büyük şanssızlıkları vardı. Argusları oyuna çok geç bağlandı. Oyunu durdurmamıza rağmen bakalım ikinci karşılaşmada nefes alana TR tagı. Bu gerçekten çok ağır bir söz oldu. TR3 Selena'dan ağır sözler geliyor. Bir yandan da TR2 Selena burada mavi yazdı. Soğuk bir savaş var sanki. Soğuk bir savaş var aralarında. Birbirlerinin önündeler derken o Tomut direkt yakaladı. Chiira burada direkt düşürmeyi başarıyor. Bu durum çok kötü oldu. Şu anda şansları çok az. Lord'u savunabilecekler derken alt koridora bir de üstüne Leo'ya düştü. Çok düştü. Kolunda yok kanki. Hakkını verin hakkını. Vav 3 yazıyor bir de. Ay TR2'den Selena'ya hard sözler. Bir yandan da üstü imçonerin düştüğünü gördük. Bunun hakkı bu diyor. 0 efor. Bayağı ağır sözler. Gerçekten bayağı ağır sözler. Burada ilk karşılaşmayı kazandıklarını göreceğiz galiba. Şu anda kulenin canı az. Direkt kuleye vurarak buradaki karşılaşmanın kazananı kırmızı taraf oluyor. Skor tablosuna hızlı bir şekilde bakalım. Kim MVP olmuş? Baktığımızda 5-0-10'luk skoruyla beraber Natalya oldu. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçelim. Evet ikinci karşılaşmaya geçecek. İlk maçı mavi taraf kazanmıştı. Şimdi ikinci karşılaşmadayız. Bakalım ikinci karşılaşmada bizi nasıl sürprizler bekliyor. Şimdi her oyuncu koridoruna bu sefer herhangi bir sıkıntı yaşamazdan geldi. Bu sefer mavisinden başladığını görüyoruz. Akdeniz üst tarafta. Burada Dairot bakalım Akdeniz yetişebilecek mi? Hızlı bir başlangıç görebilecek miyiz? Selena ile beraber geç bağlanmıştı. 3 oyuncusu ilk karşılaşma bayağı büyük sıkıntılar yaşamışlardı. Bakalım bu karşılaşmada ne olacak derken mavisine çarpını attı. Şu anda Grox Powerful geri doğru çekilmeye çalışıyor. Alt koridoruna Sivanaza yonları tekrardan ittirecek. Üst koridorda da bu sefer yılan olarak birbirlerine yakınlar. Alt koridoru hızlı bir gank düşüncesi var. Ama burada hasarını verebilecek mi derken yeteneği yetişmiyor. Alt koridorunu ittirmesine yardım ederken bu sefer yavaş bir başlangıç olduğunu görüyoruz. Pietra şu anda kırmızısını almaya çalışıyor. Yukarıki koridorda Arion sersemletmesini tutturdu ve burada alınan ilk kan tekrardan mavi taraftan geldiğini görüyoruz. Burada seviye avantajı olabilecek mi acaba? Tekrardan bir sersemletme geldi. Burada ormanı tuttuğunu görüyoruz. Üstüne doğru güzel hasar verebilir. 4 seviye olacağının farkında Pietra üstlerine agresif oynamaya çalışırken Danger pozisyona yakın derken Grox Powerful'dan harika bir duvar geldi. Melek'ten çok güzel bir pusma derken Melek'ten burada iyi bir sersemletme gelemiyor. Arayonu tutmayı başaramadı. Grox Powerful'un canı dertteyken az korona tekrar skor geldi. Şu anda bütün yeteneklerini doşladı. Üstlerine hasar vermeye çalışıyorlar ama burada Grox Powerful düşmedi. Mavi taraf alt koridorda aldığı skorla beraber 2-0 öne geçiyor. Koridorları düşmüş durumda şu anda. Bu arada Pietra'dan çok güzel bir hasar. Burada düşürmeyi başarıyor Danger'ı. Kibere getirdiler. Pietra gerçekten iyi oynuyor Dairot'u. Zaten iyi oynaması Türkiye'nin o biri olamazdı. Senina'dan burada sersemletme geldi. Samay'ı üstüne başarıyor. Samay'ı burada direkt düşürmeyi başardılar. Velet'in de canının az olduğunu görüyoruz. Pietra tam zamanında geldi. Chiira'nın canı az şu anda. Erkan 61 ile beraber Grox Powerful pozisyona yakın. Senina'dan sersemletme geldi. Burada tutmayı başardığını görüyoruz. Zıplatırlarsa sıkıntı büyük ve taştırmasını tam zamanında basamıyor ama yine de burada skorunu aldılar. Velet de bu arada Selena ile beraber gerçekten harika sersemletmeler yaptığını söylemek gerekiyor. Görünmez Natalya'yı tuttu ve kesti. Skor durumu 4-2 dakika. 2.5'ta Erkan 61 ile beraber mavi taraf ve Kaplumbağa'yı katlettiler. Atanın üstüne baskı var. Şu anda Argus Pro üstüne bastı, üstüne doğru vurmaya devam ediyor ama burada Danger'ı sadece gıdıklamaktan başka hiçbir şey yapamadığını görüyoruz. Alt koridora Natalya çalı daha pusmaya devam ediyor. Orta olduğunu biliyor. İçine doğru girdi. Burada susturmasını güzel bir şekilde aktarıyor ve güzel de hasar da verdiğini söylemek lazım.
Yukarı koridordan tekrardan skor orta koridorda Selena'yı düşürdüler. Bir de üstüne Louis'i düşürmeyi başarıyor ve skor sorunu burada 6-2'ye gelirken Argus'la beraber Zyrot'ta skor sorununu 6-3'e getirir. Her koridordan bir skor gelmeye başladı. Mavi taraf tekrardan da Sylvana'yı düşürmeyi başarıyor ve skor sorunu buradaki aşamada 7-3 olduğunu görüyoruz. 7-3 çok kötü oldu. Şu anda kırmızı tarafı birazcık koridorsal anlamlarda sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Selena tekrardan sersemletme geldi. Burada koridoru ittirmeye devam edecek. Şu anda kule altına Erkan girdi ve skorunu Cross Powerful'un yardımıyla beraber almayı başardığını görüyoruz. Pietro önünü kesti. Şu an Erkan da bir yandan da altını almaya çalışıyor. Almayı başardı buradaki durumda. Şu anda kule altına Atom altı döndü ama burada Yoyun'un ultisini çok güzel kullandılar. Canı çok az kaldı. Üstüne doğru oynayabilir ama burada iyi bir ulti gelmiyor. Pietro'dan Erkan 60 bin pozisyona yakın. Burada sıra Semet Mesut durdu. Selena üstüne doğru hasar vermeye devam ederken Yoyun'dan harika hasar. Burada Selena'yı direkt düşürdüler. Crocs Power bunların kaldı. Erkan 61. canı az. Burada kesebilecekler mi? Erkan 61 çıkmayı başardı. Yukarı koridordan da Paketo'ları Sylvana'yı düşürdüğünü görüyoruz. Burada bir koridor değişimi gördük ama alt koridor zorlamayı devam ediyor Pietro. Cavit zıplattı. Canı çok az kaldı ve burada Pietro skor alıyor ama bir yandan da ödül görüyoruz. Burada Erkan 61 harika bir doş makineliği görüyoruz. Erkan uy aha. Tek başına maç sunmak gerçekten çok zor. Bu maç serisinin devamının gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı mutlaka unutmayın tabii ki. Yukarı koridordaki kuleyi düşürmeyi başarıyor mavi taraf. Crocs Powerful. Çalılara büyüye ek girince herhangi bir şey yapamıyorlar. Şu anda mavi güçlendirmesini aldı. Bir yandan da kaplumbağanın olduğunu hatırlatmak lazım. Bir yandan daha yukarı koridorda Danger rakip tanımıyor. Gerçekten rakip tanımıyor. Burada skorlarını kazandırmaya devam etti ve 11-6 oldu skor. Alt koridora tekrardan bir skor geliyor. Crocs Powerful'dan kule altında hem Selena'yı hem Argus kesmeye başlarken Dairot arka tarafta yine güzel hasarını verdi. Kule altını zorlamaya devam ediyor. Şu an Çiğra'nın canı az burada yakmasını bıraktı. Canı ilerledi ama kule altında kaçmaya çalışan Dairot'u tutmayı başarıp tekrardan kesmeyi başardığını görüyoruz. Şu anda bir yandan da Samo arada kaldı. Samo'nun canı az. Hasarlarını vermeye devam ediyorlar ve bir skor daha geldi buradaki aşamada. 15'e 8 oldu. Şu anda Selena sersemletmesi tutuldu. Burada Grok kafasını atıyor ama yeterli olmadı. Velet'in canı az. Hepi açmış diye bir hızla geldi bu arada. Selena şeyini koymaya devam ederken şu anda kaplumbağayı paketi almayı başardığını görüyoruz. Erkan 60 burada çarpını kaçırdı. Bir yandan Atom altında ultisinin olduğunu unutmamak lazım derken Velet burada sersemletmesi tutuldu ama Velet'i birazcık durdurmak zor. Burada hasarlarını aktardı ve skorları aldı. Danger ama istediğini aktaramadığını görüyoruz. Burada Grok'tan duvara doğru bir kafa geldi. Samo ile beraber göz hasarlar çıkartıyor. Pietro skoru aldı. Selena'dan bir stand denemesi geliyor. Burada baş olmuyor. Erkan 61 kule altına doğru girdi. Birbirlerine vuruyor. Selena bir yandan da Pietro'yu sersemletmesini tutturdu. Canı az ve alev atışıyla beraber destekleyerek skor aldığını görüyoruz. İki oyuncunun da canı az. Şu anda arka tarafa doğru kaçmaya çalışıyor. Evet bakalım burada çıkabilecek mi derken Selena'nın burada görüşünün altını görüyoruz. Sersemletme geldi. Burada Erkan 61'in tuttuğunu görüyoruz. Alev atışıyla destekledi ama alev atışının alanı buradaki şey için yeterli olmadı. Atom altı şu anda ultisini başararak üstüne doğru gitti. Bu arada Arion'un canı az. Arion atacağına çıkmaya başarırken Crocs Powerful geldi. Atom altının ultisi yok ve burada Atom altıyı tekrardan düşürmeyi başardıklarını görüyoruz. 17'ye 1 skor durumu. Ama yine hasarını vermeye çalışıyor. Burada canı az kaldı. Natalia geldi. Burada Lyo'yu skorunu almayı başardığını gördük. Şu anda Pietro'nun da olanlarını zorlamaya başladık. Artık işleri çok zor derken işlerine doğru girdi. Bunu ultisine atabilir. Ultisiyle beraber burada skor almaya çalıştı ama Velet'te kaldığını görüyoruz skorun. Bir yandan da kuleleri aşmaya çalışıyorlar. Ama çok geri kaldıklarını söylemek lazım. Şu anda ormanlarını Dairot dönmeye devam ediyor. Skor olarak çok büyük bir fark yok. Altın olarak da çok büyük bir fark yok. Kırmızı tarafın şansı var. Bakalım setlerdeki durum 1-1 olacak mı? Çira koridorlarda gezmeye, avını aramaya devam ediyor ama oyun birazcık daha yavaşladığını söylemek lazım derken yukarı koridorda Dairot Samo ile birlikte Grok'u düşürmeye başardı. Gördük yukarı koridoru zorlayabilirler. Erkan 61 gördü. Direkt ultisini atmaya buradaki durumda. Natalia'ya da geldi. Canlarını çok az bıraktığını görüyoruz. Pierre'nin canı az. Buradaki durumda eğer Natalia'yı kesebilirse durum çok sıkıntı. Silvan'dan çok güzel bir geldi. Arada kalıyor. Erkan 61'e düşürdüler. Bir Lord haber olabilir. Pietra yine yapacağını yaptı ve skorları topladı. Lord gelebilir. Hızlı bir şekilde Lord alabileceklerini düşünüyorum ben. Ama burada Lord'a girmeyi tercih etmeyecekler gibi duruyor. Bir yandan da Danger'da koridorlarını ittiriyor. Selena'dan harika bir say geldi. Burada tuttu. Ve kule altına Pietra girerek skoru kazanıyor ve skor durumunu 20'ye 16'ya getirdiler. Kule altında Crocs Powerful'u zorlamaya devam diyorlar ama durum çok sıkıntı. Pietra'nın iyi bir uçu göremedik. Duvarını örtü. Selena sersemletme geliyor. Crocs Powerful'da burada görünmezliğini basarak hızlı bir şekilde uzaklaştı. Çiğra pozisyona yakın. Suya doğru oynuyorlar. Burada sersemletme geldi.
Hem Silvana'dan ulti geliyor, bir yandan da Velet'ten de sıkıştırma geliyor ve buradan skorları topladılar. Alt koridorda Paketo'yu zorla Canaz. Burada Leo'dan bir ışınlanma geliyor ve bir skor daha geldi. Yoksa bir comeback mi göreceğiz kırmızı tarafta? Velet burada canını az bıraktı. Çiğra'nın kesebilecek mi derken kesemedi. Yine doğru uzaklaşmaya devam ediyor ama bir yandan da Silvana ile beraber Ayros'un da Lord aldığını unutmamak lazım. Burada Lord'u aldılar. Bakalım kırmızı taraftan bir comeback görebilecek miyiz? Artık kasıldılar. Birazcık tercihlerinin late oyun tercihinin olduğunu unutmamak lazım. Late'de bayağı iyi iş çıkartabilirler. Melo atışı da geldi ama burada kırmızıyı çalamadığını görüyoruz. Atom 6 da buradan uzaklaşırken üst koridordan da Lord'ları çıktı. Şu anda Akdeniz almaya devam ediyorlar. Pietra gerçekten takımının gerçek MVP'si. Çok iyi işler çıkarsa tabii takım arkadaşlarının da payı büyük ama onun yaptığı harika işler var. Senin de burada sersemletmesi tuttuğunu arıyor. Atom 6'yı üstüne doğru. Şu anda orta koridordan zorlamaya devam ediyor. İyi bir söylenene kadar dayandılar. Bir yandan da Natalya alt koridoruna ittirmeye devam ediyor. Selena bu arada stand tuttura hasarlarını verdi ve Atom 6'nın canının %25'lere kadar indiğini görüyoruz. Paketo'dan burada çok güzel bir kule atladık. Pietra'nın canı çarpını bıraktı. Danger harika oynadı. Pietra'lı yok, bakalım ne yapacaklar. Lord da geliyor. Bir an kesecek zannettik ama burada Danger'ın oynadığı harika bir oyun var. Oynadığı harika oyun sayesinde düşürtmedi takım arkadaşlarına. Çiğeri arkadan geldi. Canı çok az kalıyor. Burada arka taraftan tırtılsamayı düşürmeyi başardı. Atom 6 kaçmaya çalışıyor. Danger burada yumruklarını yine iyi sallıyor. Danger yine yapacağını yaptı ve takımını oyunda tekrardan tutuyor. Yeri geldiğinde koridor ittirdi. Yeri geldiğinde de rakibi o kadar iyi darladı ki gerçekten bugünün yıldızı olmaya bir aday daha olacağını söyleyebiliriz tabii ki. Ama Selena'dan da yandan sersemletmeler gelmeye devam ediyor. Şu anda Silvana kule altına tutmamaz. Melek'ten de burada harika bir hasar geliyor. Paketo'yu resmen tekledi. Paketo'yu tekledi. Bu nasıl bir hasar? Danger'dan gerçekten muazzam bir hasar çıkıyor. Yine yakaladığı dar alanda işini bitirdi. Artık hani kimin ne hasar çıkaracağını gerçekten gözümüz kestirmiyor. Skor durumu 23-19 iken gold farkında kırmızı tarafın daha üstün olduğunu görüyoruz. Oyun gerçekten çok ortada, kimin kazanacağı belli değil ama koridor ittiremiyorlar şu anda. Ve üst imitörlerin düştüğünü göreceğiz galiba. Evet, üst imitör düşerken bir yandan Selena'nın düştüğünü gördük ama Pietra burada takım arkadaşını kesenin cezasını kesti tek başına ve bir kuleleri daha gitti. Artık işleri çok zor. İmitörleri gitti. Sadece 2 imitörleri kaldı. Pietra'nın hasarı gerçekten muazzam. Acaba ilk karşılaşmada oyuna direkt bağlansalar neler olurdu? Koridorlara dağılmaya devam ediyorlar. Erkan 61 bu arada oyunda göremedik galiba. Evet, uzun zamandır yok. Ben de base'e dikkat etmedim, sürekli bir aksiyon aradığım için. Şu anda oyuna da bağlantı. Tekrardan bakalım oyuna bağlanması sonra çözüm olacak mı? Dairot burada tekrardan da Lord'u altını görüyoruz. Çok fazla geri düştüler. Bakalım bu geri düşmeyi nasıl toparlayacaklar? Doktora da gelecek az sonra. Grox Power burada çok hasarlıydı. Atom 6'da şu anda üstüne doğru yemedemde. O ultisiyle beraber çıkmaya çalıştı. Üstte tam gelirken Selena'dan hayati bir kurtarış. Atom 6'nın canı çok az kaldı. Bir yandan da Danger da arada kalıyor. Danger buradan çıkabilecek mi? Canı çok az kaldı. Tırtos Samo tam önünü kapatıyor. Burada Danger'a güzel hasarlar. Danger'ı burada düşürmeyi başardılar. Base'de tutmuştu. Baya bir düşüyorlar. Arka tarafta yine iyi bir düşürdükleri göre kule altına doğru gidebilirler. Dairot burada ulti sağladı. Bir yandan da Velet de arkadan hasarlarını aktarmaya devam ediyor. Burada minyonları tutmaları lazım, yoksa oyunu bitirecek. Pietra direkt kuleye vurmaya devam ediyor. Burada minyonu kestiklerini görüyoruz ama Pietra'yı direkt minyonlara vurarak burada oyunu bitirmeyi başardı. Maçın yıldızı Pietra takımını taşımayı başarıyor. Harika oynadılar. Her birinin payı çok büyük ama gerçekten Pietra bugün devleşti. Setlerdeki durum 1-1 oluyor ama burada da videomuz da bitiyor. Sizce kazanmayı kim hak etti? Bunu altta yorumlarda yazmayı mutlaka unutmayın. Sonraki videoda kimi ağırlayalım? Nasıl bir takım oluşturalım? Bunu lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Tekrardan yarın saat 17'de görüşmek üzere. Bay bay.